Merhaba. Hukuk, adaletin kalkanı mı yoksa siyasi bir silah olabilir mi? Bugün hukukun nasıl bir güç aracına dönüştüğünü, yani hukukun silahlaştırılması kavramını derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdi konunun tam kalbine inmek için ekrandaki şu tanıma bir bakalım. Diyor ki, hukukun silahlaştırılması, hukuk düzeninin gerçek hukuki amaçlarından saparak belirli siyasal hedefleri gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanılması sürecini ifade eder. Bakın burada kilit bir nokta var. Bu süreç hukuka uygunluk görüntüsünü koruyarak ilerliyor. Yani dışarıdan bakıldığında her şey yasal, her şey kitabına uygunmuş gibi görünüyor. Ama asıl soru şu: adaleti sağlaması gereken bir sistem nasıl oluyor da bir baskı aracına dönüşebiliyor? Gelin bu karmaşık sürece adım adım aydınlatalım. Yol haritamız oldukça net. Önce temelden başlayacağız, sonra bu mekanizmaların nasıl iç içe geçtiğini göreceğiz ve en sonunda da modern iktidarlar için bunun ne anlama geldiğini ortaya koyacağız. O zaman hadi başlayalım. İlk bölümümüz, hukuk nasıl olur da bir silaha dönüşür? Aslında en temel haliyle hukukun silahlaştırılması, hukukun rotasından çıkması demek. Hukuk sistemleri normalde hiç olmaması gereken, yani siyasi ya da askeri hedeflere ulaşmak için stratejik bir piyon gibi kullanılıyor. Burada amaç adaleti bulmak falan değil, amaç rejimin devamlılığını sağlamak, karşı sesleri kısmak ve siyasi gücü tek bir yerde toplamak. İşte bu karşılaştırma aslında bütün hikayeyi özetliyor. Sol tarafta hukukun olması gereken ideal hali var. Anlaşmazlıkları çözmek, toplumsal istikrarı korumak ve herkese adalet dağıtmak. Sağ tarafta ise silahlaşmış hukukun hedefi, muhalefeti ezmek, rakipleri oyun dışı bırakmak ve gücü merkezileştirmek. Bütün mesele bu iki zıt amaç arasındaki devasa uçurumda yatıyor. Tamam, kavram olarak ne olduğunu anladık. Peki bu çarklar pratikte nasıl dönüyor? İşte ikinci bölümümüz, baskının mekanizmaları. Şunun altını çizmek çok önemli. Bahsettiğimiz şeyler böyle rastgele tekil olaylar değil, hayır, tam aksine. Bunlar demokratik denge mekanizmalarını kaleyi içten fethetmek gibi sistematik olarak çökertmek için tasarlanmış stratejiler. Amaç belli, tam bir kontrol sistemi yaratmak. Akademik çalışmalara göre bu sürecin 3 temel ayağı var. İlk olarak suçun tanımı inanılmaz genişletiliyor. Özellikle de terör gibi ucu açık, muğlak kavramlar alınıp siyasi muhalifleri de kapsayacak şekilde esnetiliyor. İkinci adımda soruşturmalar ve davalar gibi hukuki süreçlerin kendisi artık siyasi bir amaca hizmet etmeye başlıyor. Ve son olarak yargı gibi bağımsız ve tarafsız olması gereken kurumlar etkisiz hale getiriliyor. Yani nötralize ediliyor. Tabii bu 3 ana ayağı besleyen başka taktikler de var. Mesela ceza soruşturmaları siyasi bir gündemle yürütülüyor ve upuzun tutukluluk süreleri adeta bir cezalandırma yöntemine dönüşüyor. Yargı ve bürokrasi, denetim mekanizmalarını zayıflatacak şekilde yeniden tasarlanıyor, bir yandan da medya aracılığıyla tüm bu süreçlerin ne kadar meşru olduğu algısı pompalanıyor ve belki de en sinsi olanı, sivil toplum, gazeteciler ve akademisyenler üzerinde bir korku iklimi yaratmak için stratejik soruşturmalar başlatılıyor. Yalnız bu hikaye sadece bir ülkenin kendi içinde olup bitenlerden ibaret değil. Hukukun silah olarak kullanılmasının bir de uluslararası boyutu var. Yani ikinci bir savaş alanı daha mevcut. Bu tablo aslında iki cepheyi çok güzel özetliyor. Bakın, iç politikadaki hedef ne? Muhalefeti susturmak ve rejimin gücünü sağlamlaştırmak. Kullanılan araçlar da belli. Siyasileşmiş ceza kanunları, etkisiz mahkemeler. Peki uluslararası alanda? Orada amaç daha farklı. Dışarıya karşı meşruiyet kazanmak, rakip ilkeleri zayıflatmak ve dünya kamuoyunu kendi lehinize şekillendirmek. Burada da Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlar veya uluslararası sözleşmeler birer araç haline getirilebiliyor. İşte şimdi tam da konunun en can alıcı sorusuna geliyoruz. Acaba bu iki farklı görünen savaş alanı, yani iç ve dış politika, aslında tek ve büyük bir stratejinin iki farklı yüzü olabilir mi? Dördüncü bölümümüz tam olarak bu sorunun peşine düşüyor. İç ve dış politikanın birleşimi. Siyaset bilimci Doktor Barış Çağlar'ın çalışmalarına göre evet, bu iki savaş alanı birbirinden kopuk değil. Tam tersi, bu iki alanı birbirine yapıştıran ve iç-dış politika mantığı diyebileceğimiz bir intermestic mantık işliyor. Bu mantığı anlamak için önce güvenlikleştirilmiş savaş kavramını çözmemiz lazım. Bu ne demek? Dışarıdaki askeri çatışmaların ya da tehdit hikayelerinin
asıl olarak içerideki siyasi gücü sağlamlaştırmak için kullanılması demek. Yani içeride uygulayacağınız baskıya bir meşruiyet zemini yaratmak için dışarıda bir düşman veya tehdit yaratıyorsunuz ya da var olanını olduğundan çok daha büyük gösteriyorsunuz. İşte iç-dış politika mantığı da tam burada devreye giriyor. Artık iç politika ve dış politika arasındaki o net sınırlar erimeye başlıyor. Bu ikisi birbirini besleyen, birbirine güçlendiren ve otoriter bir kontrol mekanizması için tek bir mantık haline gelen bir dinamiğe dönüşüyor. İşte bu tablo tüm teorinin kristalleştiği aha dediğimiz an. Bu adeta bir otoriter geri besleme döngüsü. Bakın nasıl işliyor? Dış politikada güvenlikleştirilmiş savaş ile bir tehdit yaratılıyor. Bu halkta bayrak etrafında toplanma dediğimiz bir etki yaratıyor. Sonra o iç dış politika mantığı devreye girip bu dış düşmanı içerideki siyasi muhaliflerle bir güzel ilişkilendiriyor. Sonuç ne peki? İç politikada hukukun silahlaştırılması devreye giriyor ve muhalifler baskı altına alınıyor. Bu sürekli kendi kendini besleyen ve rejimi ayakta tutan kapalı bir sistem. Bu sistemin yarattığı en büyük dönüşüm de bu aslında. Klasik teoride Carl Schmitt'in istisna hali dediği bir kavram vardır. Bu, gerçek bir kriz anında hukukun geçici bir süreliğine askıya alınmasıdır. Ama bu yeni modelde artık istisnanın normalleşmesi dediğimiz bir duruma geçiliyor. Yani kriz hali artık anlık, geçici bir şey değil, sürekli olarak üretilen, devam ettirilen bir yönetim biçimine dönüşüyor. Geldik 5. ve son bölüme. İyi de bütün bu karmaşık teoriler, bu kavramlar neden önemli? Günün sonunda bizim için ne anlama geliyor? Bu analizden cebimize koymamız gereken birkaç temel sonuç var. Birincisi, hukukun silahlaştırılması, hukuku bir adalet kalkanı olmaktan çıkarıp siyasi bir kontrol silahına dönüştürüyor. İkincisi, güvenlikleştirilmiş savaş, içerideki baskıyı meşru kılmak için dışarıda tehditler imal ediyor. Üçüncüsü, iç-dış politika mantığı bu ikisini birleştirerek kolay kolay yıkılmayan, oldukça dirençli bir otoriter model yaratıyor. Ve son olarak bu sistem hukuki bir maske takarak demokrasiyi içten içe kemiriyor. İşin en tehlikeli boyutu da bu. İstisnanın normalleşmesi, yani olağanüstü hal yetkilerinin artık yönetimin sıradan gündelik bir parçası haline gelmesi. Ve sizi bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Hukuk bir silah olarak kullanıldığında kendini nasıl savunabilir? Bu sadece hukukçuların değil, aslında hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir soru.